Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, gördünüz. Size çekiliş duyurusu yaptığımda parçaladığım bir dana kaburga vardı. Şu anda onu yapacağız. İsli füme kaburga yapacağız. Öyle diyorlar. Onun için bu yaklaşık 2 haftadır dinleniyor. Hiçbir şekilde dondurucuya koymadım, zaten görüyorsunuz. Kana vesairesi aktığı kadar aktı ve hiç de değiştirmedim. Şimdi bunu kenara alalım ve baharat karışımını yapalım. Baharat karışımı için arkadaşlar evvela tuzumuzu alıyoruz. Şöyle 2,5 tatlı kaşığı tuz. Şimdi tuza boğmak istemiyorum. Böyle şap gibi olsun istemiyorum. Ondan sonra kırmızı ve yeşil top karabiber. Ya bu benim tercihim tabi. Siz isterseniz daha başka siyah normal orijinal karabiber de koyabilirsiniz. 3,5 tatlı kaşığı karabiber topu. Biraz daha acılık olsun diye şöyle acı 1 tatlı kaşığı pul biber. Yine çeşni için sarımsak granül. Kendisini koyarsanız kendisi her tarafa etki etmiyor ama granül ya da tozu işi bitiriyor. Şöyle 1 tatlı kaşığı ve gene soğan kurusu, o da 1 tatlı kaşığı. Evet, işlemler tamam. Şimdi kapatalım. Hadi bakalım. Böyle çok fazla paramparça etmeyeceğiz. Evet, gördüğümüz gibi karabiber kokusu buram buram. Aynen. Bir tur daha çevirelim. Karışmayan karabiberler de gitsin. Tamam. Olay bitti. Rengi dediğim gibi pul biberden dolayı ve kırmızı karabiberden dolayı biraz kırmızıya çalıyor. Şimdi bunu bir kaseye alalım. Kaldırdık kenara. Şöyle bir bakalım içine. Çok fazla inceltmiyor. Zaten birkaç tane toz malzemeydi. Kırmızı karabiber, top karabiber çok gevrektir. Hemen parçalanır. Ama içindeki yeşil karabiber öyle değildir. Yeşil renkli olan biraz daha diri durur. Şimdi şöyle alalım kaburgamızı ve baharatlama olayına geçelim. Bir de arkadaşlar baharatlama olayını tamamen boğmayacağım. Hatırlıyorsunuz, burayı ben kendim kestiydim. Sığsın diye daha da küçülttüm. Biliyorsunuz mangalım ben Gurus mangalı kullanıyorum böyle tandır vesaire yapacağım zaman. Arkadaşlarım, üstünün nemlendirme olayına gelince de 2 tane şey kullanacağım. Ete yakışan. Birincisi hardal. Şöyle dökelim. İkincisi de acı sos. Neden acı sos? Şimdi ben eti biraz da böyle acı olsun istiyorum. Ne öyle çok barut gibi ne de tamamen normal bir tadda. Ama bir acılık gelsin. Değil mi? Yerken bir çeşit olsun. Normalde bunu benim birkaç tane video seyrettim Instagram'da vesairede. Bunu sadece acı sostan yapan da var. Kaplama olsun diye. Böyle üstüne baharatları yapıştırsınlar diye. Hiçbir şey koymasanız da olur. Fark etmez. İlla koyacağınız diye bir şey yok. Şöyle. Evet, ellerimizde giydik. Şöyle üstünü güzelce sürüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'yi unutmayalım.
Baharatlama olayımız tamam. İsteyen dilediği gibi biraz daha fazladan atabilir. Hiç sıkıntı değil. Hardalı vesaireyi gömdük. Kıpkırmızı bir renk olacak. Şuradan kemikler etin dışarı doğru. Buradakiler de böyle gelecek. 10 numara bir dana kaburga çıkacak mevzuya. Şimdi arkadaşlar ben bunu yarın yapacağım için bu bir tepsinin içinde ya da bir leğenin içinde güzel bir şekilde altına da peçete düşeceğim ki kan sızdırırsa onu çeksin diye. Bir güzel böyle dinlenecek. En azından üstündeki baharatı, hardalı, ondan sonra acı sosu birazcık daha nüfuz etsin. Evet arkadaşlar, pişim aşamasında görüşürüz. Çok fazla konuştuk. Hadi bakalım. Bir ayrılmayın. Geldik artık kaburgamızı pişirmeye. Şimdi kaburgamızın alt kısmına şöyle bir alüminyum folyo koyacağız. Biliyorsunuz her seferinde koyuyorum ben bunu. Bunun içine de su koyacağım. Normalde elma suyu koyarım ama bu seferkine su koyacağım. Bu sadece nemlendirmek için ve düşen yağları içine toplaması için. Yani bir tandır yapacağız burada. Tandır kuyu kebabında dahi kuyuya et salmadan önce üstüne yani altına su koyarlar. O suda etin nemini kaybetmesin, yumuşacık olsun diye yapılan bir şey. Şu üst tabakayı bir silelim. Ve bakın görüyorsunuz. İsi, yağı bilmem nesi. Hepsi insin aşağıya. Şimdi de güzelce etimizi yerleştirelim. Şöyle koyalım. Evet. Maşallah. Bakalım şimdi kapanıyor mu? Evet. Sürten bir yer yok. Görebiliyoruz. Tam zaten oturmuştu şeye. Şimdi bunun içine derecelerini vesairelerini yerleştirelim. Şuraya şöyle mesela şöyle ön tarafa doğru sokalım dereceyi. Şöyle mesela dursun. Buradan da geçirelim ki başına bir kazacıklar gelmesin. Evet. Bakıyoruz şu anda 4 derece et. Hop, hadi bakalım. Bu burada şöyle dursun. Şöyle önümüzde dursun. Et 3.6 dereceymiş. Zaten el ünitemizde de gözüküyor. Teknolojiyi yakalıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş teknolojiyi yakalıyoruz. Ben teknolojiyi yakaladıkça bu size de yansıyacak. Niye? Bunları hediye olarak hediye edeceğiz. Yani önümüzdeki 50.000'de bu değil de bakma derecesi, yani ete saplayıp bakma derecesi yollayacağız. İlerleyen zamanlarda bir tane arkadaşımız bunun sahibi olacak. Evet arkadaşlar, şimdi etimiz bakın burada da gözüktüğü gibi dananın seviyesi 77'ymiş. 77 dereceye geldiğinde bizi uyaracak. Yaklaşık saate de bakalım, saat kaç? Saat 12'ye çeyrek var. 12'ye çeyrek var. Bu et yavaş yavaş böyle pişecek. Güzel bir şekilde şu suyu biraz daha aşağı çekelim. Evet, tam üstüne denk gelsin. Şöyle de biraz yana. Tamam. Tamamdır. Bu kadar basit. Şimdi bunu kapatıyoruz. Şöyle 4 saat, 5 saat ne kadar yapabilirseniz. Derecesi de, üst derecesi de arkadaşlar görüyorsunuz. Yaklaşık 150 derecelerde falan. Bir zoomlayalım, hatta elimle kapatmış gibi oldum ama 100 derecelerde, 130 derecelerde. Yani bu 150'ye falan gelir. Birazdan çıkar. Açacağım çünkü hafiften böyle bir, şu anda bütün delikleri kapalı. Açacağım. Şu üst tarafını mesela birazcık hava alması için açacağım. Ondan sonra şu arka tarafını az bir şeycik dokanacağım. Ve üstüne de bir tane odun koyacağım. Şimdi odunu da hatırladım, hemen koyayım bitsin. Evet, meşe odunumuzu da hemen şöyle şunların üstüne bırakıyoruz. Bunu ıslatmanız lazım biraz, hemen yanmasın. Şimdi burada duman ede güzelce isini alsın. Şöyle bir 3-4 saat sonra Allah nasip ederse görüşeceğiz zaten. Hadi bakalım, bir yere ayrılmayın arkadaşlar. Tam gaz devam. Tam 1,5 saat geçti ve bakıyoruz tam 60 derecede şu anda etimizin iç sıcaklığı. Mangalın iç sıcaklığı ise yaklaşık 130 derecelerde falan. Şimdi bir açalım. Bakın gördüğünüz gibi boruyu da ters çevirdim ki duman daha geç çıksın. Yani belki birazcık faydası olur diye öyle bir şey yaptım. Evet. Etimizi görüyorsunuz. Harika. Harika showtime yapıyor.
Görün. 10 numara. Şimdi hem ters çevireceğiz, yan çevireceğiz. Hem de bir elma suyu işlemi yapacağız buna. Evvela şunu bir şuradan çıkartalım şöyle. Hop. Koyalım şuraya. Alalım şu maşamızı. Şimdi birazcık da iri tarafı öyle nasiplensin. Ve şimdi sevgili dostlarım bakın. Şöyle yanına getireyim. Elma suyumu alıyorum elime. Şöyle her yerini güzelce böyle nemlendiriyorum. Püskürtmeyi açalım daha iyi olsun. Evet. Güzelce sıkıyoruz. Evet. Şu kömürlerimizi de bir toplayalım. Yandan ağrı sokalım, içinde dursun. Kaç dereceymiş? İçerisi biraz daha 32 dereceymiş. Biz bu tarafa doğru sokuyorduk. Şimdi bu taraf 32 derece diyor. Daha da düşüyor. Bakın siz de görün. Gene kapatıyoruz. Gene 1,5 saat sonra tekrardan bakacağız. Hop gitti. 1,5 saat sonra tekrar geleceğiz, bakacağız. Gene bir elma suyu işlemi yapacağız. Sonra gerekirse 1,5 saat sonra tekrardan geleceğiz. Ve gene aynı şekil bakacağız arkadaşlar. Bu işlem ta ki et yumuşacık olup artık her tarafı 78 yani 75'in üstüne çıkana kadar bu işlem devam edecek. Bir yere ayrılmayın. Tam gaz devam. Tam 3 saat geçti. İç sıcaklığı yaklaşık 140 derecelerde. Etimizin sıcaklığı ise 71 derecelerde şu anda. Bir bakalım. Evet, kömürler de güzel bir şekilde devam ediyor yanmaya. Üstüne biraz daha koydum ben. Etimizin rengi gayet güzel bir şekilde değişmiş. Bakın görün. Hemen diğer köşelerine de bakalım. Sadece tek taraflı bakmayla yetinmeyelim. Şöyle bir sokalım içine doğru. Dereceyi alalım. 68. İç sıcaklığı 67-68 derecede etin. Evet arkadaşlar, kapatıyoruz. 1 saat sonra tekrardan buradayız. Yaklaşık 4 saat boyunca pişen etimizi artık alıyoruz. Etimizi alıyoruz. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Evet. Üstüne bir tane daha yağlı kağıt koyacağız. Çünkü et büyük ama yağlı kağıtlar standart 30 santim olunca böyle oluyor. Evet. Şöyle kapatıyoruz. Önce yağlı kağıdı kapatalım güzelce. Sonra folyo. Güzelce yerine koyuyoruz gene. Ve bırakıyoruz. 4 saat boyunca tekrardan pişecek. Evet arkadaşlar, 4 saat sonra görüşürüz. Hadi bakalım, bir yere ayrılmayın. Arkadaşlar, tam 3,5 saattir pişen dana kaburgamızı artık alacağız. Şöyle bir yarım saatte kenarda açık havada dinlensin. Ve ondan sonra da güzelce açalım. Suyun rengini görebiliyorsunuz. Bembeyaz olan su nasıl da kıpkırmızı oldu. Evet. Şimdi tahtaya odaklanalım. Bir yarım saatte böyle dinlensin. Kendine gelsin. Böyle sıcaklığı geçsin, harareti geçsin. Ondan sonra güzelce bir açalım bakalım içinde bizi ne bekliyor. Değil mi? Nasıl bir sürpriz var. Hadi bakalım. Yarım saat sonra görüşürüz. Evet saygıdeğer arkadaşlar. Geldik şimdi bunun açılımına. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce dinlenmiş. Simsiyah olmuş. Vay 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 vay. Oo, şuna bak şuna. Şuna bak şuna. Şimdi bunu nasıl çıkartacağız? Şöyle bir yana alalım bunu. Şunu da şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım yavrum benim. Harika. Ötesi 10 numara fevkaladenin fevkinde. Şöyle biraz şimdi aşağı indirelim. Şimdilik bakıyoruz. Bismillah. Hop. Çek gel yavrum, gel. Hoppa. Gel babaya. Sen de şöyle geriye doğru git. Hop. Çektik mi? Sen zaten kenardasın. Hadi çık canım. Siz şöyle. Oy yanıyor.
Yanıyor, yanıyor. Hoppa. Şimdi bak. Şu görüntüye bak. Hop hop. Şıklı şıklı da oynuyor. Hoppala hoppala. Evet arkadaşlar, fazla oynamaya gerek yok, oynamaya. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Bak şimdi. Bismillah. Suya bak, suya bak. Bak nasıl akıyor bak. Arkadaşlar size bir sır vereyim. Bu akan sular, biriken sular var ya, şu aradaki yağ katmanını görüyor musunuz? İşte burada birikiyor. Etin kendi içinde değil aslında, bak. Nereden aktığına iyi bakın. Görüyor musunuz? Nereden aktığına iyi bakın. Su oradan çıkıyor. Aslında o su yağla birlikte kendisi. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle azıcık bir tuzlayalım. Çünkü niye, fazla tuz koymamıştık. Böyle baymasın diye. Oh, vallahi lokum ya. Bismillah. Vallahi harika. Vallahi billahi harika. Arkadaşlar, bu güzelliği beğendiyseniz lütfen bir beğen butonuna basmayı ve halen de abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bakın dostlarım, tekrardan yeniliyorum. Ben bu eti tam 8 saatte pişirdim. Yaklaşık 4 saat açık pişti. Bu hale geldi. Bakın. Görüyor musun nasıl oynuyor? 4 saat açık pişti. Yaklaşık 3,5 saatte kapalı, yarım saatte dinlendi. Böyle elleyebiliyorum bakın. Böyle elimi tutabiliyorum. Niye? Dinlendi. Ama siz gidip de bunu 2 saatte yapmaya kalkarsanız arkadaşlar, kusura bakmayın da hiçbir tarif 8 saatte pişen bir eti yarım saatte, 1 saatte pişiremez. Yani böyle bir şey yok. Aynı lezzeti yakalayamazsınız. O yüzden tariflere uyarsanız, nasıl yapıldığını ve zamanları vesaire, bunların hepsini, bu arada kömür, 2 kilo boru kömür kullandım. Onu da es geçmemek lazım. 2 kilo boru kömürle olay bitiyor. Arkadaşlar, geldik yine bir videonun sonuna. Videoyu beğendiyseniz bir beğen butonuna basmayı ve halen daha abone değilseniz arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.